Merhaba sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi yeni haftaya bakacağız. Bugün aslında iki video yapmaya karar verdim. Yani Başak Burcu arkadaşlarım da bu videoya dahil olacaklar. Şimdi bakalım siz nasıl başlıyorsunuz? Odak noktanız nerede? Kariyer konularıyla alakalı. Tabii kariyer konuları derken bu aynı zamanda sizin ailevi konularınızı da ilgilendiriyor. Kariyer dediğimiz zaman sadece iş gelmesin aklımıza. Ee, Ay orada, Uranüs orada bir kavuşum halindeler ki Kuzey Ay düğümü de zaten biliyorsunuz Boğa burcunda. Yani kariyer konularıyla alakalı çok güzel etkiler var. Zaten bir yeni ay evresinden çıktık. Sizin 8. evinizde oldu. Belki toplu paralarla alakalı durumlar yaşamış olabilirsiniz bu yeni ay evresinde arkadaşlar. Haritanızda su grubu, toprak grubu elementleri fazlaysa bunu daha çok hissedersiniz. Şimdi bakalım. Yani zaten Jüpiter sizin 8. evinizde mutlaka bir parasal bir rahatlama yaşanmış olduğunuzu düşünüyorum. Ya da yeni iş anlaşması yapmış olabileceğinizi görüyorum arkadaşlar. Sadece sizin Satürn 7. evinizde olduğu için belki burada evlenmekle alakalı ya da evlilik içerisinde bazı sorunlar, bir engel olabilir. Bu yeni iş teklifinizde belki eşiniz onay vermiyordur, olabilir. Veya açık düşmanlıklarla alakalı bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz bu dönemde. Sağlık evinize bakıyorum. Plüton orada 27 derecede. Yani bazı belki de ağrılarınız vardı. Onlar arttı son zamanda ama burada şifa enerjisi de çok fazla. Bu yeni aya çok güzel bir etkide çünkü. Bir de sizin belki şey de olabilir. Burada 7. evinize giriş yapmak üzere olan 0 derecede Mars'ınız ve 1 derecede benim baktığım haritada 1 derecede Venüs var arkadaşlar. Ya iş alanıyla alakalı ya da evlilikle alakalı belki flört aşamasındaki bir durumu evliliğe çeviriyorsunuz bu dönemde. Yeni başladığınız bir şeyler var yani 7. evinize giriş yapmışlar çünkü. Tabi orada Satürn'e yakınlaşıyor. Orada tabii ki yine engeller, sorunlar çıkacak. 19 derecelere geldiği zaman bu gezegenler. Ama o döneme kadar rahatsınız diyebiliriz. Yani belki de yeni başladınız ama işte karşı tarafın ailesi ya da onun işi diyelim, iş çevresi bununla alakalı sıkıntılar olabilir. Evet, desteğe bir soralım bakalım bize neler gösterecek. Yükselen Aslan Burcu arkadaşlarım. Yakında canlı yayında açılımlar yapacağız. Ben bireysel açılımlar da yapıyorum biliyorsunuz ama ben daha çok sizinle beraber olmak istiyorum. Bu sebeple canlı yayında açılımlar yapacağız arkadaşlar. Hava beşlisi. Fevri bir karar vermiş olduğumuzu görüyorum ben. Belki yeni bir işe girme konusunda eski iş yerini bırakıp tekrar bir atılım yapmak. Bir sözleşme yapmak. Su yedilisi kafanızın karışık olduğunu gösteriyor. Yeni gelen bir teklif ya da yeni bir iş başvurusuyla alakalı veya borçlanmayla alakalı arkadaşlar. Tabii sizin 8. evinizde şimdi Neptün, Güneş ve Jüpiter orada olduğu için belki aniden böyle borçlanmak gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Belki de evleniyorsunuz ve bu sebeple ev kuracaksınız. Tabii ki orada borçlanma etkisi de çok fazla olacaktır. Ve bir hayalinizin gerçekleşmiş olduğunu görüyorum ben. İnşallah. Amin diyelim buna. Para konusunda özellikle dikkat edin arkadaşlar. Kafanızın karışık olduğu belki aniden bir borç çıkabilir. Sizin kafanızı karıştıracak. Yani bu borçlanma ya da bu yeni atılım, yeni girişim, yeni evlilik böyle bir durumunuz varsa bu sizi biraz korkutabilir.
Ama bu durum çözülür. Yani böyle ani bir şeyle karşılaşırsanız korkmayın. Yani çünkü şifası da yolda görünüyor. Gireceğiniz iş birinin desteğiyle olabilir. Evliliğiniz ise çok köklü olacaktır. Eğer evlilik aşamasındaysanız çok köklü, sağlam bir evliliğe adım atıyorsunuz veya sağlam bir işe adım atıyorsunuz görünüyor. Belki daha önceden başvurduğunuz bir yerde olabilir bu arkadaşlar. Şimdi duygusal hayatımız için de bakacağız. Yükselen Aslan Burcu arkadaşlarım. Bakalım sizleri duygusal hayat için neler bekliyor? Geçen hafta çok aksaklık yaşadım. Kusura bakmayın. Bölüm bölüm oldu. Hatta kolektif için kısa kısa videolar yüklemek istedim. Onda bile neredeyse yetiştiremiyordum. Yani çok yoğun bir dönemde benim için. Su beşlisi. Hayal kırıklığı yaşadığımız, kendimizi şanssız hissettiğimiz bir evredeyiz şu anda. Bir ayrılık yaşadık ya da içimizdeki çocuk öldü gibi düşünelim. Yani sanki hayat enerjimiz çekilmiş gibi görünüyor ama hızlı bir şekilde toparlanacak. Savaş arabası geldi burada. Hızlı bir şekilde toparlanacaksınız. Ve bu aslında affedemediğimiz durumla alakalı bir blokajımız var. Yani affedemiyoruz bir şeyi burada. Kafamızı karıştıran kısım o. Karşı taraftan çok güzel bir değer, ilgi görmemiz söz konusu. Yani bir ilgi bekliyoruz biz. Bizi üzmüş sanki karşı taraf, bizi partnerimiz üzmüş, eşimiz üzmüş gibi bir ilgi bekliyoruz ki bu ilgi de gelecek görünüyor arkadaşlar. Hafta sonunda şöyle sizi strese sokacak, tartışmalı bir durum olabilir. Bir isteğiniz var. Ben bu konuda ilerleme istiyorum artık dediğiniz bir durum var arkadaşlar. Bununla alakalı hafif böyle bir tartışmalı durum olabilir. Bu geçici etkidir. Onu söyleyeyim size. Ee, Yani aşk ilişkisi şu anda var görünüyor arkadaşlar. Yani duygusal enerji devam ediyor. Aslında kopan neden bir şey yok. Sadece ufak tefek tartışmalar var gibi. Evlilik isteyen arkadaşlar varsa bu yolda e, devam etmek isteyen arkadaşlar için çok güzel kapılar var. Yani sizi heyecanlandıracak durumlarla karşılaşabilirsiniz bu hafta sonu. Evet, şimdi Başak Burcu arkadaşlarım için bakalım durumlar nasıl? Haritamı ayarlayayım hemen. Başak Burcu arkadaşlarım, sizler için odak nokta şu anda 9. evler. Yani yeni 9. ev. Yeni hafta. Bakalım 6 Mart demiştik. 7 Mart haftasında sizin odak noktanız 9. ev. Yani burada bir imza mı atılıyor? Bir evlilik kararı mı? Bir ortaklık kararı mı var acaba? Burada yani daha çok 7. evinizden çok güzel bir açı aldığınız için ve aslında 5. evinizden de çok güzel bir şey var. Sanki hızlı bir şekilde flört durumundayken birden evlilik kararı veriliyor gibi görünüyor. İşle alakalı belki biraz sorun yaşıyor olabilirsiniz bu yeni haftada. Bu da aslında şey gibi görünüyor. Sanki yurt dışına gitmen lazım. Orada çalışman lazım gibi. Yani ya da işte İzmir'desindir. İstanbul'da çalışman gerekiyor gibi düşünelim bunu. Venüs'ün açılarına bakarsam burada sanki yeni bir işe girme söz konusu da olabilir. Ee,
Aynı zamanda ben yeni bir işte olabileceğini düşünüyorum bu arada. Yeni bir işe mi giriyorsunuz acaba? Hem 7. eviniz hem 6. eviniz hareketli. Arkadaşlar yani ya yeni bir işe giriyorsunuz ya da evleniyorsunuz siz. Yani hızlı bir şekilde bir evlilik kararı da verecek olabilirsiniz. Bir ortaklık da tabii ki olabilir aynı zamanda. Çünkü Mars'la Venüs de zaten Kova burcuna geçiyor. Yani orayı hareketlendiriyor. Tabii orada Satürn var. Yani orada bir engel, bir kanun, bir patron, baba figürü. Bunlarla alakalı engellemeler yaşayacak olabilirsiniz sizi duygusal anlamda etkileyecek şekilde. Ay'a bağlanıyor çünkü. Burada kare etki. O nedenle. Ama size şunu söyleyeyim. Kuzey Ay düğümü 9. evde olduğu için oraya gidin ya. Yani o uzun yolculuksa ya da farklı bir şehirse oraya gitmeniz doğru yol olacaktır. Doğru karar olacaktır. Ay da zaten orada 11. Yani ya siz evleniyorsunuz ya da yeni bir iş var burada arkadaşlar. Bir imza konusu da olabilir hayatınızda. Şimdi bakalım yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Gündem nedir? Gündem su ası. Yani ev kurmak, evlilik ya da ev içerisinde bir yenilik olabilir. Genellikle duygusal hayatı gösteren karttır bu çünkü. Bir dileğiniz gerçekleşiyor ya. Ya muhteşem. Ve bir hayatınızda dengesiz giden bir durum da düzeliyor bu arada. İş konusunda hak ettiğiniz bir noktaya da geliyorsunuz bu arada. Yenilenme ve bedes. Şimdi bir şeyi tercih etmeniz lazım. İkilemde kalmış olabilirsiniz bu dönemde. Yani gideyim mi kalayım mı bırakayım mı bu işi dediğiniz bir nokta olabilir arkadaşlar. Ee, Yani bir yeri bırakmanız gerekiyor. Ki yenilenmeniz için de bu kaybı göze almanız gerekiyor. Yani bu imzayı bir türlü atamıyoruz, şu evi bir türlü kuramıyoruz dediğiniz bir şey var burada. Ya size gerçekten alyans da çıktı, hani evlilik durumu olabilir ya arkadaşlar. Bu aynı zamanda şu da olabilir. Şimdi Bedes ve alyansın üst üste gelmesi. Daha önceden kaybettiğiniz bir kişi, kaybettim zannettiğiniz bir kişinin tekrar hayatınıza giriyor olması olabilir. Ve bu epey de size sıkıntı vermiş bir durum ki zaten eş kartlar da geldi. Demek ki aslında e, bu tabii ki bir ilişkinin evliliğe dönmesi olarak da değerlendiririm ben bunu. Ama şöyle de değerlendiririm. Sanki dişil enerji gitmiş, terk etmiş ve büyük bir sıkıntı yaşanmış. Ama bu durum artık düzeliyor. Yani birleşiyorsunuz. Özellikle Kasım ayındaki o tutulmayla beraber böyle bir ayrılık yaşayanlar varsa aramızda bu ilişkinin düzelme ihtimali var. Ee, Yani çok da güzel görünüyor. Desteğe baktığım zaman çok güzel enerji verdi. Umarım her şey istediğiniz gibi olsun. Yakında canlı yayında deste açılımları yapacağız. Ben bireysel açılımda yapıyorum biliyorsunuz. Ben biraz daha sık sizinle beraber olmak istediğim için canlı yayında artık yapmak istiyorum. Öncesinde bildiririm zaten. Hepinizi çok seviyorum. Yeni haftalarda tekrar görüşürüz.